Herkese merhaba. Mates FT400 fren test cihazını inceleyeceğiz. Bir fren test raporu bize hangi sonuçları verir, nasıl yorumlanması gerekir bakacağız. 4 mm'lik çelikten imal edilen ana gövde, paslanma ve korozyona karşı son derece dayanıklıdır. Aynı zamanda iç aksamındaki güçlendirmelerle aks ağırlığı 4 tona yani toplam 8 tona kadar araçların uyguladığı kuvvete rahatlıkla dayanabilecek yapıdadır. 700 mm genişliğe ve 200 mm'lik çapa sahip tamamen çelikten imal edilmiş merdaneler epoksi silika kaplanarak gerçek yol şartlarını simüle eder. Kaynaklı veya demir malzeme kaplı merdane yüzeylerinden daha büyük sürtünme katsayısına sahip olması sebebiyle hem kuru hem de ıslak koşullarda güvenilir ve hassas test sonuçları elde etmemizi sağlar. Uzun ömürlü olan epoksi silika kaplama asla araç lastiklerine zarar vermez ve gerektiği durumlarda merdane değişimine gerek kalmadan yüzeyi yeniden epoksi silika kaplanabilmektedir. Ayrıca araç giriş yönündeki merdane diğer merdaneye göre 50 mm daha yüksekte dizayn edildiğinden test esnasında aracın merdane dışına çıkmadan sağlıklı bir rapor elde etmemizi sağlar. 5,5 kW'lık 2 adet motor sayesinde 8 kN'a kadar rahatlıkla ölçüm yapılabilmektedir. Nasıl ki standart bir otomobilin fren sistemini hafif ticari bir araca takamıyorsak, küçük motorlarla da SUV, pick-up ve hafif ticari araçların fren gücünü tam olarak ölçemeyiz. Bu nedenle 5,5 kW'lık motorlar standart otomobillerin yanı sıra hafif ticari, SUV, pick-up tipi araçlarda da doğru sonuçlar elde etmemizi sağlar. Motordan aldığı hareketle merdanelere test için uygun hızı ve gücü sağlayan aksamdır. Güçlü, sağlam ve dayanıklı bir yapıda olması gerekir. Motor ve redüktör aksamı ile birlikte ana gövdeye bağlı olan kuvvet sensörleri tam olarak fren gücünü ölçmemizi sağlayan çok hassas sensörlerdir. Kuvvet sensörlerinin kapasitesi cihazın ölçüm kapasitesi ile eşdeğerdir. Asıl yüke maruz kalan bu parçalar eğer doğru seçilmezse hem ölçümler hassas olmayacak hem de sensörler çabuk arızalanacaktır. Küresel standartlardaki fren test sensörleri ile kıyaslandığında sensörlerimiz yüksek hassasiyet ve uzun ömürlü performansıyla ön sıradadır. Anlaşıldığı üzere bu sensörlerin görevi aracın hızını sürekli olarak kontrol etmek hem de olası bir aksilik durumunda sistemi durdurarak güvenliği sağlamaktır. Bir fren testi raporunda aracın fren performansı değerlendirilir. Her şeyden önce aracın sağlıklı bir şekilde durması için her bir tekerleğin fren verimliliği ve aracın toplam fren verimliliği kesinlikle %50'nin üstünde olmalıdır. Ancak bu tek başına yeterli olmaz. Aracın dengeli bir şekilde durması için de sağ ile sol tekerlekler arasındaki sapma değeri kesinlikle %30'un altında olmalıdır. Şimdi adım adım bu raporun nasıl yorumlandığına bakalım. Rapor aracın 4 tekerleğindeki fren performansını değerlendirir dedik. Test sonuçları ön aks ve arka aks olarak ikiye ayrılır. Ön ve arka akslardaki her bir tekerleğin fren gücü ve verimi ölçülür. Fren gücü Newton ile ifade edilir, her tekerleğin uyguladığı fren kuvvetidir. Fren verimi yüzde ile ifade edilir, fren verimliliği her bir tekerin fren gücünün yere uyguladığı kuvvete oranıdır. Aracın toplam fren verimliliği ise 4 tekerden elde edilen fren güç toplamının aracın toplam ağırlığına oranlanması ile hesaplanır. Ön aks fren dengesizliği ön tekerler arasındaki fren gücü farkıdır. Arka aks fren dengesizliği arka tekerlekler arasındaki fren gücü farkıdır. Testin genel sonucu geçti olarak belirtilmiş, bu aracın frenlerinin yasal standartları karşılamasının yanı sıra araç içerisindekilerin can güvenliğini riske atmadan sağlıklı bir frenleme yapabileceğinin gösterimidir. Sapma değeri fren dengesizliğini gösterir. Mevcut sapma değerleri yasal güvenlik standardı %30 sınırının altında olduğu için araç fren test raporunda geçti sonucunu almıştır. El freni kontrolünde kademeli bir şekilde el freni çekilir. Tekerlerin merdaneleri durdurması ya da el freni veriminin %16'dan fazla olması istenir. Teker merdaneleri durdurmazsa iki tekerleğin fren kuvveti toplanır ve aracın toplam ağırlığına bölünüp el freni verimliliği oranı bulunur. Fren test cihazımızla ilgili detaylı bilgi, soru ve önerileriniz için ekranda gördüğünüz iletişim kanallarında bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim.